Kur'an-ı Kerim konuları mecazlarla anlatıyor dedik. Ve her devirde de tasavvuf ehli aslında bu mecazları açıklarken yeni bir takım mecazlardan, yani o devrin anlayışına uygun bir şekilde kendisinde açılanı yine örneklerle anlattı. Benim takip ettiğim kadarıyla beyin konusunu sizden başka açıklayan yok. Ve özellikle tasavvufla, İslam'la bu beynin çalışma prensiplerini ve bunların detaylarını, çözümlemelerine giren de kimse yok. Sevdiğim bir örnek olmuştu. Onu paylaşıp oradan sonra size bir soru yöneltmek istiyorum. Aslında ben beynimin içini seyrediyorum dediğiniz zaman benim örnek veriyorum pantolonum beynimdeki bir bilgi veri tabanıma kaydoldu. Hücre gruplarımda tutuluyor. Ben buraya dokunuyorum dediğimde elim de bir bilgi, parmaklarım da bir bilgi. Bunların hepsi beyinde farklı hücre grupları tarafından tutuluyor. Dokunma işlemi buradaki bütün her şeyi saydığımda... Hücre grupları dediğin de bilgi. O da bilgi. Neticede buradaki bu işlemi sadece bir pantolona dokunma dediğiniz işlemin hepsi aslında beynin içinde birbiri arasındaki iletişim. Yani beynin içinde kendinden kendine bir hareket, kendinden kendine seyir. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Aslında tasavvufta kendinden kendine seyir gibi, ilminde ilmiyle ilmini seyrediyor gibi bizlerin bu devirde kolay anlayamayacağı bir durum çok anlaşılır bir hale geliyor eğer konuya beyin perspektifinden bakarsak. Peki beyin mecaz mıdır? Bu da bir mecaz, bu da hükmünü yitirecek mi bir süre sonra? Eğer konuyu gerçekten anlayabilirsek, herkesin anladığı manada bir beyin yok zaten. O beyin dediğimiz şey orijinali itibariyle bir bilgi paketi, data paketi veya ilim paketi. Farklı esma kompozisyonlarının meydana getirdiği farklı bilgi paketleri. Bilgi bilgiyi çözüyor. Bütün yaşam bundan ibaret. Bilgi bilgiyi çözüyor. İşte bunun içindir ki ilmiyle ilminde ilmini seyrediyor denmiştir. Bu söz ondan bahsetmiyor. Makro planda da bu böyle, zerrede de bu böyle. Dolayısıyla burada da ilminde ilmini seyrediyor, ilmiyle. Makro planda, evrensel boyutta, kuantum potansiyel boyutunda, kuantum potansiyel boyutu dediğimiz şey esasında Kur'an'ın bahsettiği rahmaniyet mertebesidir, Rahmandır. Rahman arşın üzerinde anlatımı, varlığın, özünün, kökünün rahmaniyet olduğunu meydana getirir. Rahmaniyet, rahimiyeti meydana getirir. Rahmaniyet potansiyeldir, esma potansiyelidir. Rahimiyet, esma potansiyelinin varlık haline dönüşümünü anlatır. Nasıl ki kadında rahim üreticidir. Zaten o bakımdan o kelimede kullanılmıştır. Rahim üretir, besler, meydana getirir ve açığa çıkartır. İşte rahim rahmaniyetten, potansiyelden aldığını meydana getirir. Onun için de başlıkta, Kur'an'ın başında Bismillahirrahmanirrahim deriz. Yani potansiyel, Allah ismiyle işaret edilen varlıktaki potansiyel ve üretim, yaratım gücü benim varlığımı meydana getirmektedir demektir bu. Dolayısıyla makro planda da, nano planda ne dersen de burada da aynı sistem geçerli. İlmiyle, ilminde ilmini seyrediyor. Okuyor, çözüyor, dekod ediyor.
Ne isim verirsen ver. Olay kendinden kendine dönüyor. Onun için de herkes bir alemdir. Alemlerin Rabbi demek, her bir alem olan bütün birimlerin, bütün beyinlerde Rab, yani ondaki özellikleri meydana getiren odur demektir. Bilmiyorum izah edebildim mi bu konuyu? Çünkü bunlar Şimdi alışmadığınız konular. çok kapsamlı, çok kapsamlı konular. Mühim olan burada bugüne kadar mecazla işaret edilenin biz hakikatinden haberdar olabilecek miyiz? Burada beyinden kastınızın madde beyni olmadığını zaten söylediniz. Yani burada tabii ki bu konu özellikle bilim dünyasında da çok çok yeni bir konu. Yani dalga boyları, beynin bu şekilde alt boyutu diye tabir edilen, aslında altı üstü yok bunun da, yani benim bu gözüm varlıktan bir örnek sadece izlemekte. Yani şu anda bu göz kapasitem yerine bir atom mikroskobunun kapasitesine sahip olmuş olsaydım beynime çok daha farklı bir bilgi gidiyor olacaktı. Dolayısıyla hani gözle değerlendirmek ve ona madde demenin ötesinde bir şey aslında konu. Konu, biz bu mecaz olarak bugüne kadar bahsedileni şu anda acaba mecazdan daha farklı ya. Mecaz bize benzetme. Şu anda sanki bir benzetme yok. Sanki aslında orijine geldik geliyoruz mu? Güneşin batıdan doğması bence bu. Çünkü eğer fizik olarak düşünürsen dünyanın belli bir dönüşü var ve güneş bir yerden doğuyor diyoruz. Güneş doğmuyor yani Aslında güneş hareket duruyor da ediyoruz. dünya dönüyor. Dünya döndükçe bulunduğun yerden sen onu doğuyormuş gibi görüyorsun. Şimdi şu dünya üzerinde yaşayan varlıklar, bu dünyanın belli bir dönme hızı var. Bu dönme hızı birazcık yavaşlasa zaten dünyanın üstünde yaşayan canlı kalmaz. Yavaşlasa. Bırak ki bu dünya durdu, ters döndü. Güneş batıdan doğdu. Dolayısıyla güneşin batıdan doğması bir semboldür, bir mecazdır. Yani Kur'an'ın bildirdiği mucizevi ilmin, teknik ilminin, varlığın çalışma mekanizması, sistemi ilminin herkes kendi elleriyle yapacak, yaptıklarının sonucunu yaşayacaktır demesi, yani sen beyninden açığa çıkanların sonucu olarak bir sonraki aşamada yaşıyorsun demektir. Burada beyne girmem lazım. Detaya girmek istemiyorum. İşte bu mecazlar ortadan kalkmaya başlayacak, çözülmeye başlayacak ve işin gerçeği çıkacak. Kur'an mecaz yolla anlattı bu gerçeği ve bu mecaz yolla anlattığının hakikatiyle bizatihi karşılaşacağız. İşte buymuş, meğer bunu anlatıyormuş diyeceğiz ve o zaman mecazlar iyice çözülmeye başlayacak. Yani burada Batı dünyasının modern bilim, tıp, fizik adı altındaki açılımları, Bulguları. aslında İslam'a hizmet ediyor diyebilir miyiz? Hayır, İslam'ın vermek istediğini önümüze getiriyor. Batı'dan doğuşta bu diyorsun. Bu tabii.